hemen şık. Örümcek adam kendisi hariç herkesi kurtarıyor. Watch this! Spike attack! Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free Booking.com app today. Tuna'nın 11 yıllık dünyası mı? Bu da ne böyle? Vay canına. Bu da ne böyle arkadaşlar? Nereye geldim ben? Bu arada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar şu an Tuna'nın 11 yıl önceki serverını buldum. Ve inanamıyorum. Çok eski değil mi oyun? Yürüme sesine bakın. Çok değişik. Ve buradaki evler, kapı. Ana! Arkadaşlar bu sesi iyi dinleyin. 11 yıl önce Minecraft'ta kapı sesleri böyleymiş demek ki. Tıkırt 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 tıkırt. Arkadaşlar çok güzel. Sandık. Oo, bunların sesleri de çok değişik. Arkadaşlar inanamıyorum. Crafting table'ın görünüşü çok değişik. Eşyalara bakın. Vay 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 vay. Acaba burada neler var? Yo! Bu ağacı, bu evleri, bu map'i Tuna yapmış olamaz. Kesin birisi yardım etti arkadaşlar.
arkadaşlar. Acaba pro oyuncu mu ona yardım etti? Allah Allah. İnanamıyorum ya. Çok güzel yapmış. Neyse. Şunları anne. Arkadaşlar bu ne? Korkuluk varmış. Oğlum altıma yapıyordum. Hatta biraz kaçırmış olabilirim. İnanamıyorum ya. Tuna nasıl bir şey yapmış böyle? Aa, ne kargası ya? Tuna benim oğlum ben. Karga değilim oğlum, Samet abinim. Tuna dur. Benim diyorum ya, Samet abinim. Oğlum sen benim serverıma nasıl girdin? Benden gizli server açtın demek. Oğlum senin gizli USB flash'ını buldum ve o flash'tan bu sunucuya girebildim. Onu kaç gündür arıyordum ya. Öyle mi? Niye benden gizli sunucu açıyorsun? 11 yıllık sunucu mu olur ya? Olabilir ya, Allah Allah. Peki burada gizli neler yaptın, bana gösterir misin? Arkadaşlar şu evi falan çok merak ediyorum. Sen mi yaptın bu evi? Tabii ki de ben yaptım ama farklı bir yere gidelim bu sefer. Farklı bir yere mi gideceğiz? Nereye gidiyoruz? O da cennet portalı. Sen hiç duydun mu? Vallahi ben bir portal biliyorum. O da et portalı. Başka da portal bilmiyorum. Cennet portalını görmek istiyor musun? İstiyorum tabii. Nerede? Cennete mi gidiyoruz yoksa? Cennete mi gideceğiz arkadaşlar? Ya bir takip et beni. Yanlış yere gidiyorum. Aa, yanlış yer mi? Tamam, buraya gidelim. Arkadaşlar 11 yıl önce kaç yaşındaydınız? Yoruma yazar mısınız? Eğer ki şu an 11 yaşındaysanız 11 yıl önce 0 yaşında oluyorsunuz. Eğer 11'den küçüklerse Tuna kaç yaşında oluyorlar? 0. O zaman doğmamış oluyorlar. Eksi yaş yani. Abi ben herhalde 2 yaşımda oluyordum. Aga be. Portal nerede? Portalı görmek istiyorum Tuna. Burada. Evet arkadaşlar, portala doğru geliyoruz. Ben çok merak ediyorum. Bu nasıl bir portal? İçinden su akıyor Tuna. Sen bu materyali hiç gördün mü böyle? Ben bunu sanki şeye benzettim. Işık, lightning diye bir şey vardı. Blok, ona benziyor. Ben bunu şeyden izlemiştim. 2014-2015'te bulduğum bir tane tutorial vardı videoda. Öyle yaptım. Tamam da bu portal nereye gidiyor? Hiçbir yere gitmiyor ki. Nasıl bir portal bu Tuna? Ben de çalışmadı valla. Yani yapamamışsın. Dandik. Burayı daha güzel bir portal yapsaydın çalışırdı ve buradan başka yere ışınlanabilirdik. Bu olmamış yani. Zaten çok üzülmüştüm ya. Of Tuna of. 11 yıl önce de çaylakmışsın. Boşuna çaylak demedik sana. Tamam dur, vurma. Arkadaşlar çaylak bir çocuk ya. Vallahi çaylak. Peki 11 yıl önce buralarda nasıl eğleniyordunuz? Çok sıkıcı gözüküyor. Çok güzel bir soru ki söyledin Samet abi. Gel bakalım. Gelin bakalım. Burada neler var? Anneler, babalar, çocukları mutlu etme zamanı. Yılbaşı boyunca Samet Parlak'ta kargo bedava. Çocuklar mutlu olsun diye yeni yıl hediyemiz hazır. Sametparlak.com.tr'ye gir. Hediyeni seç. Mutluluk evine gelsin. Burası Dropper. Tabii duymuşsundur. İnanamıyorum. 11 yıl önce mi yaptın bunu? Evet. Tuna. Çok uğraştım. Sen bu kadar iyi boyut yapamazsın. Nasıl yaptığını söyle. Eskiden ben o kadar çaylak değildim. Sonradan mı çaylak oldun yani? Ne yazık ki. Arkadaşlar burası bildiğiniz dropper parkuru. Ve burada amacımız aşağıdaki mavi görünen yerlere atlamak. Doğru mu? Doğru ama sana bir uyarı. Uyarı ne? Bazıları sahte. Olamaz ya. Sahte su mu yaptın? Bazıları sahte su. O zaman arkadaşlar şöyle bir inceliyorum. İlk önce gerçek suyu bulmam lazım. Şuradaki gerçeğe benziyor. Şöyle biraz atladım. Hasar sesine bak. Hasar sesini duydun mu? Evet. Çok değişik. Bir kalp mi? Yes. Bir kalp mi? Dur arkadaşlar, hasar sesimiz çok değişik. Böyle diye ses geliyor. İniyorum. Öldüm ben ya. Sen atlayabildin mi? Değbildim ama çok fena hasar aldım. Bu sefer yakaladım. Aha. Tuna neredesin? Bura ne? Orası neydi? Burası önde giden kapı mı? Allah Allah. Önde giden kapıyı nasıl buldunuz siz ya? Böyle bir şey mi var? Evet, eskiden vardı. Portalı gördüğümüz zaman oraya yapıyoruz işte. Çıkış yapıyoruz. Tamam, o zaman arkadaşlar buradan ejderhayı öldürüp Minecraft'ı bitirebiliriz. Ve 11 yıl önce Minecraft nasıl bitiyor? Hep beraber görebileceğiz. Fakat Tuna, diğer yerleri de görmek istiyorum. Evler, orada ağaç vardı. Çok farklı şeyler var. 11 yıl önceki Minecraft'ta her şeyi görmek istiyorum. Öyle diyorsan öyle yapalım. Go yukarı. Samet abi işte burası gemiler. Ve burada biz patates havası yapıyoruz. Vay canına. Bu
Tuna ne kadar büyük gemi bunlar? Titanic mi? Ya Titanic mi? Bunlar korsan gemisi. Allah Allah. Korsan gemisi ama çok büyük yapmışsınız. Tuna ben artık eminim bunları sen yapmadın. Yardımcı aldığını doğru söyle. İtiraf et. 11 yıl önce yardımcı mı olurdu ya? Atıyorsun. Oğlum yalan söylüyorsun lan. Yalan söylüyorsun. İn aşağı in aşağı. Tamam o gemi benim olacak bu arada. Sağdaki gemi benim, soldaki senin. Tamam bu benim o zaman. Ha! Uy arkadaşlar bu geminin içerisinde patates savaşı yapacakmışız. Tuna patatesleri nereden aldın? Patatesleri tarladan aldım tabii ki de. Tarladan mı? Hop dur şöyle çıkalım. Tarladan patates aldın ha. Dur şimdi patateslerin kalitesine bakacağım. Patates savaşında seni yeneceğim, göreceksin. Yenecekmiş. Evet arkadaşlar geminin içine bakın. Uf 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 uf. Harbiden tam bir korsan gemisi. Normalde arkadaşlar burada tüfekler oluyor böyle. Yemekse yemek, marketse market, Migros'ta yaşayacağım. Gözüküyor. Psst abi buraya baksana. Dur. Aa ben buldum galiba eşyaları. Arkadaşlar burada bir eşya var. Hediye kutusu gibi bir sandık var. İçinde de patatesler. Güzel bir haberim var abi. Nedir güzel haberin? Aa! Patates fırlatıyorsun bana. Al bakalım. Al bakalım. Buradan vurması çok zor galiba. O vurdun mu? Vurdum. Bir tane vurdum. Kaç kalbin gitti? 2 kalp İki kalp mi? gitmişti. İyi vuruyormuş ha. Evet. Bir tane daha vurdum. Yeah! Tuna eskiden bana ne derler? Vurdum. Bir dakika. Bu lakap bana nereden geliyor biliyor musun? Bu Arkadaşlar çünkü ben eskiden Fortnite videoları da çekiyordum. Fortnite'da çok iyi eğim alıyordum, yani silah eğimi böyle tutma, anladın mı? Ya abi ya herkes biliyor o kelimeyi. Allah Allah, bilmeyen vardır belki, al. Bir tane daha vurdum. Oh, Gidiyor çok önüme geldi biliyor musun? kalp diyeyim son. 4 kalp mi? Allah, şöyle. Buna bak nasıl saklanıyor. Buna niye saklanıyorsun? Gel böyle
Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow.
be a problem? You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models too. One more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow.